Herkese merhaba, ben Çağan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki her hafta yeni bir video eklemeye çalışıyorum. Çarşamba günleri de düzenli olarak canlı yayınlar yapmaya başladım. Bu canlı yayınlara sektörün önemli insanlarını konuk alarak çeşitli sohbetler gerçekleştiriyoruz. Eğer bilmiyorsanız not alın. Her çarşamba saat 10 gibi yeni konuklarla canlı yayınlar yapmaya çalışacağım. Bu haftaki konumuz oda akustiği, stüdyo akustiği. Aslında ben size sadece stüdyo akustiği üzerine bir video hazırlamaya çalışıyordum. Fakat geçtiğimiz haftalarda İK Multimedya oda akustiği programı olan ARX 3'ü tanıttı ve çıkarttı. Açıkçası meraklanıp ben de hemen bununla alakalı bir video yapmak istedim. Fakat ben aslında bu videoyu daha önce yaptım. Yani bundan 3 gün önce ben bu videoyu yapmıştım. Fakat videoyu yaparken test sinyalleri alırken, odayı ölçerken yanlışlıkla kamerayı kırdım. Evet, lensi parçaladım. O yüzden de şimdi bu videoyu 3 gün gecikmeli olarak tekrardan çekiyorum. Bir nebze şöyle bir avantajı oldu. Bu 3 gün içerisinde bu tarz programlarla daha çok haşır neşir oldum. Bunu kullanma aşamasında 2 tane de iş yaptım. Bir mix, bir mastering işi. İkisinden de onay geldi. Dolayısıyla ne kadar iyi çalışıyor, ne kadar iyi çalışmıyor kıyaslamasında rahatlıkla şu an yapabiliyor durumdayım. Belirtmek isterim ki ben bu tarz programlara çok ön yargılıyım. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ben 10 yıldır aynı odada aynı şekilde mix yapıyorum ve kendi odam mükemmel değil. Kendi odamın zaten daha önce yaptığım testlerde hatalı frekanslarını biliyorum. Mix'e başlarken ya da mix esnasında bunların göz önünde bulundurarak devam ediyordum. Fakat bu tarz programların nasıl çalıştığını da merak etmiyor değildim. Şimdi şöyle bir şey hazırladım sizlere. ARX 3'ü anlatacağım. Aslında İK Multimedya'yı şöyle merak ediyordum. Takip edenler bilirler. İK Multimedya geçtiğimiz yıllardan beri yazılımını aslında çok geliştirdi. Çok iyi hardware modellemeleri yapıyorlar. Gerçekten uygun fiyatlı, iyi çalışan, iyi performanslı yazılımlar çıkartıyorlar. Son çıkarttığı tape yani band emülasyonları da sanırım şu an piyasadaki en iyilerden. Gerçekten çok başarılılar. ARX 3'ü de böyle tanıtınca merak ettim ve hemen indirmek istedim ben de. Çünkü odanın 3D olarak bir modellemesini çıkartıyor ve algoritma sizin hangi frekansları az duyduğunuzu, hangilerini çok duyduğunuzu grafik olarak size anlatıyor ve bunlara müdahale etme şansı tanıyor. Ben bugün size önce ARX'ı anlatacağım. Daha sonra SonarWorks'u da kurdum. Herkesin övüp bitiremediği SonarWorks'te de ARX'ı karşılaştırdım. Böyle zengin bir video çıktı ortaya. Bu testleri aşağıda inip beraber yapacağız şimdi. Nasıl çalışıyor, neler istiyor hepsini anlatmaya çalışacağım size. Fakat bunları yapabilmeniz için ihtiyacınız olan bir adet kablo, güzel kalitede bir XLR ve bir test mikrofonu. Ben bugün testimizi bu mikrofonla yapacağım. Bu mikrofon Behringer'in ECM 8000 modeli. Şu mikrofon. Bu model özellikle oldukça iş görüyor. Ya da arzu ederseniz programın kendi sattığı mikrofonlar var. Onlarla da ölçümlerinizi yapabilirsiniz. Fakat ben bugün Behringer'in ECM 8000 ile yapacağım. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Çok iyi bir test mikrofonuna bu iş için ihtiyacınız yok. Çünkü programın yaptığı şey çok basit. Size aşağı yukarı bir EQ grafiği çıkartıyor. Dolayısıyla o hatalı frekansları tanıması için böyle süpersonik kaliteli bir mikrofona bu program için, bu iş için ihtiyacınız yok. Şu tarz bir mikrofon ya da arzu ederseniz programın kendi mikrofonu fazlasıyla işinizi görecektir. Burada ihtiyacımız olan gönderdiği frekansların cevabı, mesafe ve odamızın bir simülasyonu. Zaten program size bunu söylüyor. Yani diyor ki hoparlörle olan mesafeniz ne? Oturduğunuz alan neye benziyor? Nasıl bir yer? Nerede duyum daha iyi olsun istiyorsunuz? Gibi imkanlar sunuyor. SonarWorks ile ARX'ın en büyük iki farkından bahsedecek olursak, SonarWorks ses kartının output'una direkt yerleşiyor. Yani ekstra bir şey açmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla siz aslında hani müzik dinlerken de o EQ'yu kullanarak dinleyebiliyorsunuz. ARX'ta şu an böyle bir olay söz konusu değil. ARX'ı master kanalınızı tanımlıyorsunuz ve master kanalınızı plugin olarak açıyorsunuz. Mix esnasında bypass edip tekrar bakabilme avantajı var. Bu benim açıkçası işime geldi. Fakat dediğim gibi ben çok ön yargılıyım. Şu an esas düşüncelerimi
videonun sonuna saklıyorum. Sonunda her şeyi değerlendireceğim. İki programı da kendi düşüncelerimi ve deneyimlerimi ortaya koyarak sizlerle paylaşacağım. İsterseniz şimdi kurulum aşamasına geçelim. Kurulurken ne oluyor? Nasıl bir şeyler oluyor? Hızlıca oraya atlatıp daha sonra neler yapmış program, artıları, eksileri hepsini değerlendirelim. Mikrofonumuzun input'unu preamp'imize giriyoruz. Ondan sonra buradan bilgisayara yönlendiriyoruz. Programı download ediyoruz tabii ki. İK Multimedya'nın sitesinden. Şimdi burada bize şunları soruyor. Hangi mikrofonla ölçüm yapacaksın? Yani benim kendi test mikrofonumla mı yapacaksın? Yoksa başka bir mikrofonla mı yapacaksın? Biz de burada başka bir mikrofonu seçiyoruz. Şuradan generic diyoruz. Evet, next dedik. Şimdi burada output device, Antelope Orion, input Antelope Orion, output 1 left, output 2 right, input'umuz 3, buffer size'ımız 128. Şimdi bize bundan sonraki aşamada bir test sinyali gönderecek ve mikrofon ne kadar çalışıyor, gain'i iyi mi diye bakacak. Ben daha önce ayarladığım için muhtemelen gain'i iyi çıkacak. Burada bize sorduğu şey stüdyonuz, yani setup'ınız nasıl bir setup? Yani proje stüdyosu mu? Şöyle bir setup mı? Yoksa böyle bir setup'ta mı duyuyorsunuz? Böyle 2 kişilik bir alanı mı kontrol etmek istiyorsunuz? Arka alanı da kontrol etmek istiyor musunuz? Mesela bunlar güzel seçenekler çünkü biliyorsunuz ses arkada birikiyor. Baslar arkaya daha fazla gidiyor stüdyo ortamında. Ya da böyle bir sinema sistemi mi? Yani buradan kendinize uygun, çalışma alanınıza uygun olan pozisyonu seçiyorsunuz. Benimki buna uygun. Devam ediyoruz. Diyor ki kulak hizanızda mikrofonu önce ayarlıyorsunuz. Kulak hizanızda ve orta bölgede doğru olsun diyor. Sonraki adımda önce bir test sinyalini yapalım. Sonraki adımda metreye ihtiyacınız olacak. Kulak hizanızın önce 15 santim altına mikrofonu koymanızı isteyecek. Daha sonra da kulak hizanızın 15 santim üstünü isteyecek ve tabii ki de kulak hizanızda da aynı şekilde yapacaksınız. Bir test sinyaline bakalım. Evet, sinyaller ve seviyeler hem monitör seviyesi hem de mikrofonun input gain seviyesi oldukça iyi. Zaten orada sizi yönlendiriyor. Ben daha önce Dynaudio'ları kalibre etmiştim. Şimdi Enosonem'leri edeceğim. Önce Layer 1'de her bir layer'da 7 ayrı yere koyacağız mikrofonu. Şimdi bir ortada, yani duyma seviyesinde tam nasıl dinliyorsanız. Bu arada bu testi yaparken mikrofonun sağında solunda çok dolaşmayın. Artı odanızda eğer normal şartlarda olmayan ve uğuldayacak ya da herhangi bir yansımaya cevap verecek bir materyal varsa onu da dışarı çıkarttım. Mesela akustik gitarım vardı benim. O sabları ötüyor diye onu dışarı aldım. Böyle bir dolabınız falan varsa çalışma odanızda onu da dışarı atın. Şimdi öncelikle dediği pozisyona bir bakalım. Bir, tam duyduğumuz yer, yani üçgenin ortası gibi düşünebiliriz. Hazır olunca capture diyeceğiz. Şimdi başlıyor. Evet, birinci etabı tamamladık. Şimdi 2'ye geçiyoruz. 2'de diyor ki dirsek hizanızın sol tarafı. Yani ben şöyle konumlandırdığımı düşünürsek benim bu masamda olan şu bölgeleri kullanacağım ben burada. Çünkü aşağı yukarı oturup kollarımı açtığımda oralara neredeyse denk geliyor. Şimdi ben bu şekilde yayıldığım için benim dirsek hizam aşağı yukarı buralara geliyor. O yüzden ben de mikrofonu buraya koyuyorum. Şimdi tekrar capture edelim. Evet, 2'yi de bitirdik.
Şimdi 3. Aynı yerin sağ tarafı. Evet, 3'ü de bitirdik. 4. Sol tarafın biraz daha gerisinde. Yani aşağı yukarı şu bölgeye geliyor. Ben bir koltuk gibi düşünüyorum. Koltukta oturduğunuzda hani sanki şuralardaymış gibi pozisyon verebilirsiniz. Evet. Şurası fena değil gibi. Tekrardan. Evet, şimdi 5 aynı tarafın sağ bölgesi. Sağ taraf. Evet, 6 biraz daha gerisi. Yedi. Evet, böylelikle birinci bölümü tamamlamış olduk. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ve kulak hizamıza, yani bunun 15 santim yukarısı bizim kulak hizamız. Kulak hizamıza mikrofonu getiriyoruz. Aynı hareketleri bu seviyede yapacağız şimdi. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde gene 7 etapımız olacak. Aynı şekilde 15 santim şu an kulak hizamızda yapacağız bu hareketi. Daha sonra üçüncüde de bunun 15 santim yukarısından ölçümümüzü tamamlayacağız. Evet, 2'deyiz. Hazırız. Gene birinci pozisyon. Capture. Evet, birinci pozisyon bitti. İkinci pozisyon tekrar dirsek. Aynı yere aldım. Üçüncü pozisyon. Evet, ikinci bölümü de bitirdik. Şimdi 3'teyiz. 3'te de bunun da 15 santim yukarısını istiyor.
Evet, işlemimiz şu an tamamlandı. Buradan monitör size yakın olan bir monitör modelini seçin. Bu resim herhangi bir etki etmiyor sese. O yüzden rahat olabilirsiniz. Sadece bir ikon olarak seçmeniz gerekiyor. Enosonem burada. Evet, ben de adını yazıyorum. Noisist NS10. Evet, şimdi ölçümlerimizi ve testlerimizi yaptık. Ben daha önce Dynaudio'yu kalibre etmiştim. Şimdi videoda sizlerle birlikte Enosonem'i kalibre ettim. Yeni bir preset hazırladım yani kendime. Ekrana Sonarworks'ün ve İK Multimedya'nın yani Referans 4 ile Arx 3'ün değerlerini yansıtacağım. Siz oradan bir baka durun. Ben de ortalığı biraz toplayayım. Ondan sonra görüş ve düşüncelerimi size anlatacağım. Nasıl tepkiler aldım, nesi güzel, nesi kötü, objektif olarak size anlatmaya çalışacağım. Hoparlörlerimizi kalibre ettik. Sonarworks'un kurulumunu bu videoya dahil etmiyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi kamerayı kırdığım için o görüntüler onun içinde vardı. Bir de aşağı yukarı aynı şekilde kuruluyor. Tek farkı daha uzun sürmesi ve daha çok noktaya mikrofon koyuyoruz. Aynı test sinyalini yolluyor. Ama 20 ile 24 dakika arası sürüyor. O yüzden onu bu videonun içerisine koymadım. Grafiğini burada göstereceğim. Hem Arx'ın hem de Referans 4'ün benim odam için çıkarttığı grafiğini görmeniz mümkün. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Peki Çağan, sen ön yargılıydın bu tarz programlara. Deneyimlerini bize aktar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu grafiklere baktığımda korkunç bir şey görüyorum. Yani çok şaşırdım. Özellikle beni en şaşırtan yerlerden biri tiz bölgesiydi. Çünkü orta midlerde yani 100 ve 200 Hz arası olan low mid bölgesinde benim odamda bir dönüşün olduğunu zaten biliyordum yaptığım testlerden. Fakat 5K ve üzerinde benim odamda bir düşüş varmış. Şunu belirtmek isterim ki ben 10 yıldır hiç tizle alakalı bir problem yaşamadım açıkçası. Yani ne yaptığım işlerde böyle bir problem çektim ne de duyumumda böyle bir sorun olduğunu düşündüm. Hatta bana soracak olsaydınız tizler ne durumda senin odanda diye birazcık yüksek bile derdim. Bu konu beni biraz şaşırttı. Peki iki programın ilk izlenimi ne oldu derseniz, Sonarworks'un bende yarattığı ilk izlenim şu oldu. Tizleri çok abartı buldum. Bu arada şunu da belirtmemde fayda var. İki programda dahil olduğu andan itibaren bir dijitalleşme yaratıyor. Çünkü size bir sağlam bir EQ yapıyor. Öncelikle hoparlörlerinize ve duyumunuza. Bunu ben biraz yadırgadım. Biraz alışmam uzun sürdü. Uzundan kastım birkaç saat çalışınca geçti. Fakat özellikle Sonarworks'un bana sunduğu şey çok abartı geldi. Ve bu beni biraz rahatsız etti açıkçası. Çok hoşlandığım bir durum değil. Özellikle 5K ve üstünü duymayı çok sevmiyorum. Çünkü çok sert bir bölge orası. Zaten benim monitör seçerken ki tercihimde o bölgeyi yumuşak verdiği içindi bu kendi monitörlerimi. Ve iyi verdiğine inanıyorum. Yani Sonarworks'un kısacası bende ilk yarattığı izlenim bir hayal kırıklığı oldu. Ben çok sevemedim. Alt frekansları çok fazla şişirdi. Üst frekanslarda da abartı yaşadım. Buna benzer duyguyu Arx'ta da yaşadım. Sonarworks'e göre bakacak olursak şöyle bir artısı var Arx'ın. İstemediğiniz bölgeyi kalibrasyondan çıkartabiliyorsunuz. Yani mesela ben 5K ve üzerini kalibrasyondan çıkarttım. Orta midleri ve low midleri toplamasını çok sevdim. Sadece o bölgeyi bıraktım. Altta kalanı ve üstte kalanı kendime göre bir custom preset yaratıp o bölgeleri sadece kullanmak için programa adapte ettim.
sonuç beni inanılmaz mutlu etti. Sonarworks'te bunu yapamadığım için mutsuz oldum. Yapılabiliyor mu bilmiyorum. Eğer yapılabiliyorsa bana bunu lütfen söyleyin. Bir de ben programı açtığım andan itibaren Sonarworks biliyorsunuz ses kartına direkt dahil oluyor ve sizin output'unuzun atıyorum 1-2 ise master'ınız hep master'ınızda açık kalıyor. Böylece siz Sonarworks'u kapatıp ya da açma gereği duymuyorsunuz mix yaparken. Arcs'ta bu bir dezavantaj gibi, yani sadece master kanalı siz açtığınızda devreye giriyor. Açıkçası ben bunu sevdim çünkü iş yaparken eş zamanlı bypass edip tekrar açmak, iki duyumu da bildiğim için benim daha hızlandırdığını düşünüyorum mix yaparken ve mastering yaparken. Son olarak gelecek olursak ben Arcs 3'ü çok sevdim. Sonarworks'ün müdahale edememe durumu, sadece preset olarak müdahale edilebiliyor olması beni pek mutlu etmedi ve çok abartı geldi. O yüzden de objektif olarak bakacak olursak aynı abartı Arcs'ta da var, fakat Arcs'ta o istemediğim bölgeyi deaktif edebiliyorum, yani kullanmayabiliyorum. O yüzden sadece benim hatalı olduğunu düşündüğüm ve zorlandığım tarafta kullanabiliyor olduğum için şu an Arcs 3'ü tercih ediyorum diyebiliriz. İki programın da demosunu indirip kurdum. Sonarworks 21 gün bir demo imkanı sunuyor. Arcs 9 gün bir demo imkanı sunuyor. Sonarworks 4 kalibrasyon imkanı sunuyor. Arcs 3 kalibrasyon imkanı sunuyor. Demo için söylüyorum. Programı henüz satın almadım. Fakat galiba tükürdüğümü yalayacağım ve ön yargılarımdan kurtulacağım. Arcs bana kendini satın aldıracak duruma geldi. Özellikle dediğim gibi belli bir oda akustiğine sahip bir alanınız varsa orayı toplamada çok yardımcı oluyor. Fakat videonun başında da söylediğim gibi programdan önce siz odanıza elinizden geldiğince, ya da stüdyonuz için söyleyeyim, stüdyonuzu elinizden geldiğince tune edin, yani akortlayın. O akordun sonrasında bu tarz yazılımlardan faydalanın. Çünkü bunu bomboş bir odaya yaparsanız ya da reverbasyonu çok fazla bir odaya uygularsanız çok başarılı olacağınızı düşünmüyorum. Fakat bu tarz bir akustiği olan, bir akustik çalışma yapılan odalarda sizi sonuca çok rahat ulaştıracak diye düşünüyorum. Tabii ki şöyle bir durum var. Sonarworks'te ve Arcs'ta da sadece çalıştığınız alanı akortlayın, yani tune edin. Çünkü bir adım, iki adım geriye gittiğinizde ya da biraz daha farklı bir yere gittiğinizde odanın duyumu değişiyor olacak. Gerçekten odanın duyumu çok değişiyor. Yani yeni bir hoparlör almış kadar duyumu değiştiriyor. Alışmak zor olabilir. Fakat sadece o problemli yerleri bıraktığınızda, başta da söylediğim gibi tizlerde hiçbir problem yaşamıyorum. Tiz bölgesine hiçbir şekilde kalibrasyona dahil etmedim. O yüzden bayağı alıştım diyebilirim şimdiden. Sonuç olarak toparlayacak olursak akustik bir çalışma yapılmış odalarda bu programlar çok daha verimli çalışıyor. Zaten günümüzde de sadece bu iki program değil, biliyorsunuz Genelec zamanında kendi hoparlörleri içerisinde entegre bir sistem çıkartmıştı. Şimdi Avit'in yeni çıkarttığı ses kartında da DAD converter'lı olan bu tarz seçenekler mevcut. İlerleyen günlerde bir sürü DSP içeren speaker'larda kendinden entegreli bu tarz kalibrasyon programlarına rastlayacağız. Rastlıyoruz da zaten. Ön yargılı olmamak lazım. Ben bir deneyin derim. Mikrofonunuz yoksa basit bir mikrofonla önce çözün ya da ödünç alın. Almak isterseniz de hem programın sunduğu kalibrasyon mikrofonunu alabilirsiniz, hem de iyi kalite bir mikrofon alabilirsiniz ya da başlangıç ve orta ölçekli Behringer'in mikrofonuyla bunu yapabilirsiniz. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Sanırım bunu alacağım. Bu arada Radyo Boğaziçi'ne teşekkür etmek istiyorum. En iyi elektronik müzik artisti kategorisinde beni aday göstermiş. Lütfen aşağıya bıraktığım linkten siz de oylayarak bana destek olursanız çok sevinirim. Aşağıya dediğim gibi linki bırakıyorum. Oradan en iyi elektronik müzik dalında Çağan Tunalı'yı tıklarsanız beni mutlu edersiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Unutmayın, çarşamba günleri de Noisist üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Sektörün önde gelen insanlarıyla bir sohbet muhabbet gerçekleştiriyoruz. Ona da lütfen katılın. Bilmiyorsanız takviminize not alın. Her çarşamba düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz.
Kanala her zamanki gibi abone olmayı unutmuyoruz. Kanalı tavsiye etmeyi, bilgileri paylaşmayı unutmuyoruz. Bu kanal hepimizin. Sadece bilgi için buradayız. Hiçbir yerden hiçbir desteğimiz yok. Tüm desteğimiz sizsiniz arkadaşlar. Kanalı büyütürsek ben de bunu çok daha faydalı bir platforma çevirmek istiyorum. Sadece burada beni görün istemiyorum. Benim gibi işinde iyi olan insanları buraya konuk almak, bilgilerini, deneyimlerini ve birikimlerini paylaşmak. Ben de onlarla öğrenmek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. İsteklerinizi, önerilerinizi ve bana ulaştırmak istediğiniz her şeyi mailimi biliyorsunuz. çağantunalı@noises.com adresine gönderebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Tüm önerilerinizi ve isteklerinizi cevaplamaya çalışıyorum. Şimdilik hoşça kalın.